Merhabalar arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sokak simitinin kolay tarifiyle sizlerleyim. Gerçekten inanılmaz lezzetli. Sokakta yediğiniz simitlerden hiçbir farkı yok. Hatta daha lezzetli diyebilirim. Simit hamurumuzun malzemeler için 1 su bardağı ılık sütü derin yoğurma kabımın içine ekliyorum. 1 su bardağı ılık su ekleyeceğim. Hamurumuzun güzel kabarması için mutlaka süt ve suyu ılık eklemeye özen gösterelim. 1 yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum. 1 paket tek kullanımlık kuru maya ekliyorum. Malzemelerimi biraz spatula yardımıyla karıştırdıktan sonra tuzunu ekliyorum. Tuz da 2 tatlı kaşığı kadar ekledim. Tabii ki tepeleme değil. Tuzu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu tereyağı ekliyorum. İsterseniz yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Tereyağı simite çok yakışıyor. Çıtırlık da verdiği için ben 1 yemek kaşığı tereyağı kullandım. Malzemelerimizi biraz karıştırdıktan sonra unumuzu da yavaş yavaş ekliyoruz. Un marka ve kalitesine göre değişebileceği için her zaman hamurumuzun kıvamına göre un ekleyelim. Unumuzu da bir anda hepsini dökmeyelim. Yavaş yavaş eklersek hamurumuz daha güzel kıvamlı olur. 5 su bardağı un eklemiştim. Tabii ki yeterli gelmedi. 6. su bardağı unumu da yavaş yavaş ekleyerek hamurumun güzel kıvam almasını sağlayacağım. Hamur işlerinizin güzel olmasının en önemli püf noktalarını hamurunu güzelce yoğurmaktır arkadaşlar. Bu işlemi ne kadar güzel özenle yaparsak o kadar güzel sonuçlar elde etmiş oluruz. Hamurumun güzel toparlanması için iyicene yoğurma işlemine devam edeceğim. Tezgahımı da alıp hamurumun güzelce toparlanması için yine tekrar tezgahımda da yoğuracağım. Tezgahımda da hamurumun güzelce toparlanması için yaklaşık bu işlemi 7-8 dakika yapacağım. Hamurumuz hafif ele yapışması yeterli. Çok yapışmaması lazım. Normal poğaça hamurundan biraz daha katı olması lazım simit hamurunun. Yeterince toparlamış olduğum hamurumu mayalayacağım kabımın içine ekleyip üzerinde güzelce kapağıyla kapatıyorum. Bu şekilde hamurum 2 katı olana kadar mayalanmaya bırakıyorum. Benim simit hamurum yaklaşık 45 dakikada mayalandı. Tabii ki sizlerin oda sıcaklığına göre bu süre bazen uzayabilir veya daha kısa sürede de olabilir. Hamurumu yoğurmayacağım. Çok fazla havası çıkmadan şöyle toparlanmasını sağlayacağım. O kadar. Simit yaparken de şekilleyeceğimiz için simitlerimizin güzel kabarması için fazla hamurumuzun havasını söndürmemeye özen gösterelim. Simit hamurumu ilk önce 8 eşit parçaya böleceğim. Tabii büyüklük küçüklüğüne göre elimle şekilleyerek bezelerimi ona göre ayarlayacağım. 8 parça dedim ama sonrasında 9 adet simit yapmaya karar verdim. Hamur bezelerimi biraz ufaltacağım. 9 adet beze yapmış olacağım. Tabii ki sizler isterseniz daha ufak simitler yapmak istiyorsanız daha fazla beze yapıp veya daha büyük bezeler yaparak daha az simit yapmış olabilirsiniz. O zaman simitleriniz daha büyük olur. Ben tam orta büyüklükte bir baget simit için 9 tane beze yaptım. Bezelerimin üzerinde kurumaması için temiz bezle güzelce örttüm. Simit hamurlarımı şekillemeden önce büyük servis tabağına 1,5 su bardağı simit susamı ekledim. Yarım çay bardağı kadar üzüm pekmezi kullanıyorum. Sizler elinizde hangi pekmez varsa onu da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı üzüm pekmezi eklemiş olduğum kabın içine 2 çay bardağına yakın su ekliyorum. Ve sonrasında güzelce çırpma teliyle karıştıralım pekmezli suyumuzu. Susamla pekmezli suyumu da kenara alıp hemen simit hamurlarımı şekilleme işlemini gerçekleştiriyorum. Hafif un serpiştirdim. Tezgahımda uzun rulolar yapıyorum hamurumu. Hamurum yumuşak olduğu için daha güzel şekillemek için
mutlaka un serpiştirebiliriz. Uzun rulo yapmış olduğum hamurumun bir ucunu dışa, bir ucunu da içe doğru hafif katlıyorum. Elimize aldığımızda hemen bu şekli elde etmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kolaylıkla hemen şekil alıyor. Yuvarlak simit şeklini vermekten bu şekil daha kolay. Sizler de mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten denedikten sonra sokak simitlerinden hiç farkı olmayan daha lezzetli simitler elde etmiş olacaksınız. Evet, bir ucunu dışa, bir ucunu içe doğru kıvırdıktan sonra hemen şeklini alıyor zaten hamurumuz. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten kıvırdığımızda hemen yukarı kaldırdığımızda hamuru kendi kendine şekil alıyor hamurumuz. Toplamda 9 adet baget simit hamurum oldu. Dediğim gibi sizler daha ufak veya daha büyük yapacaksanız bezelerinizi ufaltabilir veya büyük bezeler elde ederek yapabilirsiniz. Artık pekmezli suyumu batırmış olduğum simitimi bolca susama buluyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Ben simit susamı kullandığım için susamları kavurmadım. Eğer sizler beyaz susamınız varsa çok az yağsız tavada susamlarınız kahverengi olana kadar kavurabilirsiniz. Bu renk alana kadar yani susamlarınız. Simit susamını da baharatçılarda aktarda kolaylıkla bulabiliyorsunuz. Bu susamla da daha kolay simitler yapabilirsiniz. Sizler de eğer simit çok seviyorsanız gerçekten kahvaltılarınızda, çay saatlerinizde mutlaka denenmesi gereken bir tarif. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi devam ettim. Bu arada fırınımı 200 derece 10 dakika ısıttım. Sıcak fırına simitleri pişirmeye göndereceğiz. 200 derece orta rafta fanlı ayarda simitlerim nar gibi kızardılar. Benim yaklaşık 35 dakikada simitlerim pişti. Tabii ki sizlerin fırınına göre bu süre değişebilir. Simitlerim çıtır çıtır, içi de yumuşacık oldu. Gerçekten sokakta, dışarıda yediğiniz simitlerden daha güzel simit tarifi. Deneyince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Sıcacık çıtır çıtır simitleri görünce dayanamayıp ben hemen yemeye başladım bile. Malzemelerimi açıklama kısmına detaylı şekilde ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Deneyip yapacak olan arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.